Orta Asya'dan Anadolu'ya balballar. Orta Asya'da gerçekleştirdiğim Altay ve Hakasya Cumhuriyeti'ni kapsayan seyahatlerde ilginç gözlemler yapma olanağı buldum. En başta söylemeliyim ki sizinle paylaşmaya çalışacağım konular Orta Asya yolculuğum sonrasında yaptığım kısa araştırmalara ve Anadolu, Yunanistan ve Balkanlarda gerçekleştirdiğim seyahat gözlemlerine dayanmaktadır. Türk coğrafyası ve tarihi ile ilgili akademik bilgi edinmek isteyen izleyicilere Profesör Doktor Ahmet Taşağıl ve Profesör Doktor Semih Güner'in kitap ve makalelerini öneririm. Ayrıca birçok maceralı yolculuğa beraber çıktığım değerli yol arkadaşım Türkolog Mehmet Gültekin'in Yollar Delisi isimli YouTube kanalı da Türk coğrafyasını merak edenler için çok iyi bir kaynaktır. Bu gözlemleri konular halinde kanalımda paylaşmaya başlarken ilk olarak balbal konusunu ele almak istedim. Bu videoda ele almaya çalışacağımız balballar hakkında kısa bir tarif yapmak gerekirse, eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına dikilen mezar taşına balbal ismi verilirdi. Benim balballara olan merakım ise memleketim olan Tunceli ilimize dayanıyor. Cumhuriyet devrimimiz sonrası birçok ilimiz gibi sınırları değişen Tunceli ve daha geniş bir alanı kapsayan eski Dersim coğrafyası, mezar geleneği bakımından oldukça ilgi çekicidir. Birçok araştırmacı, kitap ve makaleleri için Tunceli ve çevresine gelerek araştırmalar yapmışlardır. Bu iyi niyetli araştırmalar, Tunceli ilimizin içinde bulunduğu politik atmosfer ve terör olayları nedeniyle sağlıklı şekilde ele alınamamış, genelde araştırmalar siyasi zemine çekilerek tartışma haline getirilmiştir. Eski Dersim coğrafyası hala çok bakir olması nedeniyle adetleri ve üzerinde bulunan arkeolojik değerleri en iyi şekilde korumuştur. Bu değerler içerisinde koç ve balbal şeklindeki mezar taşları önemli bir yer tutmaktadır. Tunceli ve çevresinde bugün dahi yoğun şekilde rastlayabileceğiniz bu mezar taşları, üzerlerinde ay yıldız, kılıç ve tüfek benzeri birçok sembol barındırırlar. Üstelik bu mezar taşlarının kullanımı, Cumhuriyet sonrası Latince harflerin kullanımına kadar sürmüştür. Her ne kadar yenileri tek tük yapılıyor olsa da bu mezar taşlarının en yoğun gözlemleneceği yer Tunceli ilimiz ve çevresidir. Şimdi Orta Asya'ya geri dönelim. Orta Asya'nın göçebeleri yerleşik düzenli halklardan çok farklı bir dünya görüşüne sahiptiler. Onlar ölülerini yerleşme yerlerinin dışındaki sıkışık mezarlıklara gömme anlayışını kabul etmez ve ölen kişiyi atı, silahları, günlük hayatta kullandığı kimi eşyaları ile mezara koyarlardı. Soylular için en yaygın mezar türü kurganlardı. Bu tür mezarlarda genellikle gömüldüğü odanın üzerinde taş ve topraktan bir yığma tepe yükselirdi. Bunun üzerinde de ölen kişiyi temsil eden kabaca insan biçimli heykeller dikilirdi. Bu heykellere daha çok taş ata denilmektedir. Gerçekleştirdiğim dağ ve doğa yürüyüşlerinde gördüğüm kadarıyla etrafı taşlarla çevrili ve büyükçe mezar taşı ile gömülmüş kişilerin ziyaret şeklindeki mezarlarına bugün hala baba veya dede gibi ünvanlar verilmektedir. Yakın dönemlere kadar ülkemizde üzerinde Türk runik harfleri bulunan yazıtları yabancı dil zannedilip kaderlerine terk edecek kadar Türk kültürüne yabancıyken son dönemlerde İslam öncesi Türk kültürüne gösterilen ilgiyle beraber kısmi bir bilinçlenme oluştu. Bu bilinçlenmenin sonucu olarak Anadolu'nun birçok bölgesinden balbal bulma haberleri gelmeye başladı. Tunceli'den Denizli'ye, Artvin'den Erzurum'a kadar birçok yerden gelen balbal keşifleri konuya ilgi duyan kesimi gelecek adına umutlandırdı. Biraz da Altay Cumhuriyeti ve Hakasya Cumhuriyeti seyahatimde gördüğüm balballardan bahsetmek istiyorum. Gördüğüm örneklerde ilk gözüme çarpan tabii ki ant kadehi oldu. Elinde ant kadehini tutan erlik kemeri ve kılıcını kuşanmış Türk Alp savaşçısı şekli balbalların en tipik görüntüsüdür. Göktürk, Alp ve Kağanları ellerinde ant kadehi tutar vaziyette gömülürdü. Sin adı verilen Türk mezar heykellerinde Alp ya da Kağanlar sağ elde tolu yani kadeh tutup sol ellerini de erlik kemerine ya da silahlarına dokunur şekilde tutarlardı. Bu duruş şekli ant içme ritüelinin kadeh, kemer ve silahlar ile olan bağını ifade ederdi. Gazi Mustafa Kemal de henüz Atatürk olmadan önce ziyaret ettiği Hacı Bektaş Veli Dergahı türbesinde kılıç kuşatılarak yola kabul edilmişti. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen silah üzerine ant içme ve kılıç kemer kuşatma törenleri
Türklerin en eski er olma ritüellerinin devamıdır. Ölen savaşçıların tanrı ya da tanrıça ile şarap içmeleri, yani bir anlamda hayat suyu içerek ebedi hayata intikal etmeleri, günümüzde İslamileşerek şehadet şerbeti içmek şeklinde yaşamaya devam etmektedir. Eski Türklerde kişinin anılması için mezarının veya bazı kurganların etrafına balbal dikme geleneği, İslam dininin kabulünden sonra mezar taşı dikmek şeklinde sürdürülmektedir. Kanala abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.